Merhaba, ben Doktor Volkan Özben. Bu videoda stomalar hakkında konuşacağız. Yanımda uzman hemşiremiz Ebru Kırbıyık Hanım var. Stoma, ostomi aynı anlama gelir. Şöyle özetleyebilirim ne olduğunu. Sindirim sistemini uzun bir boru gibi düşünürsek bazı hastalıklarda sindirim sisteminin bir parçasının çıkarılması gerekebilir. Parça çıkarıldıktan sonra da sindirim sisteminin tekrar birleştirilmesi en ideal olanıdır. Ve böylece hastalar normal yoldan dışkılayabilir. Ancak bazı durumlarda bu birleştirme, bağırsakların tekrar birbirine dikilmesi uygun olmayabilir. Ve böylece bağırsağın bu kısmının karın derisine çıkarılması gerekebilir. Biz buna kısaca stoma, ostomi veya halkın tabiriyle bağırsağın karna ağızlaştırılması, torbaya alınması denilmektedir. Ebru Hanım, hangi durumlarda, hangi hastalıklarda daha çok stoma açılması gerekiyor? Stoma, kalın bağırsağın ya da rektumun hastalıklarında açılabilir. Tümör nedeniyle olabilir. Tıkanıklığa sebep olan başka bir hastalık sebebiyle olabilir. Divertiküler hastalıklar olabilir. İnflamatuar bağırsak hastalıkları, Crohn ve ülseratif kolit ameliyatlarından sonra açılması gerekebilir. Kalıcı veya geçici olabilir. Benim anladığım stomalar sanki bağırsaktan bir parça çıkarıldıktan sonra tekrar olan birleştirilmesinin riskli olduğu durumlar, kaçak açısından. Bu tür durumlarda biz stoma açılmasını öneriyoruz hastalara. Evet. Biraz önce geçici ve kalıcı stomalardan bahsettiniz. Geçici ne demek, kalıcı ne demek? Bunu bir açıklayabilir misiniz? Tabii geçici stoma belli bir süre sonra hastalıkla ilgili problem ortadan kalktıktan sonra kapatılabilecek, bağırsak sisteminin, sindirim sisteminin devamını sağlanabileceği stomadır. Kalıcı stoma ise ömür boyu stomayla yaşamak durumunda kalan hastalara açılan stomadır. Mesela ömür boyu derken benim aklıma şu geliyor. Rektum tümörü var ve maalesef bu tümör makata kadar ilerlemiş. Ameliyat öncesi verilen tedavilerle pek küçülmemiş, cevap vermemiş hastalarda makatın da çıkarılması gerekli kalıyor. Böyle durumlarda maalesef hastaya kalıcı bir hayat boyu süren bir stoma yapılabiliyor. Ya da makattaki kasların herhangi bir travma sonrasında ya da nörolojik bir hastalık sonrasında işlevini yitirmesiyle birlikte açılan stomalarda kalıcı olabiliyor. Peki hastalar şundan çok merak eder. Günlük faaliyetlerini yapabilirler mi? Örneğin banyo, ikincisi fiziksel aktiviteleri, spor, işe gitme, tatil, seyahat. Stomalı bir hastada bu başlıklar altında kısaca bir özetleyebilir misiniz? Stoma engel teşkil eder mi? Stoma kişinin günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmesine engel bir durum değildir. Çok güvenli sistemlerdir bunlar, torba sistemleri. Banyosunu yapabilir, her gün duşunu alabilir, seyahat edebilir, spor yapabilir, dağa tırmanabilir örnek verecek olursak, yüzebilir, tenis oynayabilir. Daha çok spor faaliyetlerinde birebir travmaya maruz kalacağı sporları yapmalarını çok önermiyoruz aslında. Evet. Da ağırlık kaldırma gibi halter, güreş, boks gibi sporları önermiyoruz. Onun dışında yapamayacakları spor yok. Sadece dikkat etmeleri gereken bir takım durumlar var. Aşırı terleme gibi. Bunlarla ilgili de önlemlerini aldıklarında spor yapmalarında bir sakınca yok. Onun dışında işe gidebilirler. Kendileri için uygun çalışma ortamları sağlandığında kesinlikle çalışmalarında engel bir durum yok. Sosyalleşebilirler. Kendilerini iyi hissettikleri her ortamda bulunabilirler. Günlük yaşam aktivitelerine sorunsuz bir şekilde devam edebilirler. Evet. Benim anladığım stomalı bir birey neredeyse normal bir birey gibi bazı küçük ufak tefek kısıtlamalar haricinde hayatını idame ettirebilir. Stoma açılacak hastaların sordukları, aklına gelen sorulardan biri de şu: koku yapar mı bu stoma? Yani bu stoma cihazları son durumları nasıldır? Yani hasta endişe ediyor. Koku yapar mı, kaçırır mı sosyal bir ortamda? Kuralına uygun bir şekilde bakımını yaptıklarında kesinlikle koku sorunu olmaz. Çünkü karbon filtreler var torba sistemlerinde. Onların günlük değişimini sağladıklarında herhangi bir koku sorunu olmaz. Sızıntı olduğunda sadece koku hissedeceklerdir. Kokuyla ilgili bir problem yaşamayacaklardır. Peki stomalı olmak cinsel yaşamı etkiler mi negatif yönde? Bir diğer sorum da bir kadın gebe kalabilir mi? Cinsel yaşamı etkilemesi tamamen partnerlerin arasındaki ilişkiyle alakalı aslında. Daha önce ilişkilerinde sorunsuz yaşamlarına devam eden partnerlerin stoma açıldıktan sonra da ilişkilerinin çok fazla etkilenmediği görülmüş. Cinsel yaşamlarına bireylerin devam etmelerinde herhangi bir engel yok. Ameliyat sonrası erken dönemde ağrı hissedebilirler ya da bir takım rahatsızlıklar duyabilirler. Bu nedenle erteleyebilirler. Kendilerini hazır hissettiklerinde karşılıklı güven, iletişim ve bir takım alabilecekleri önlemlerle birlikte cinsel yaşamlarına devam etmelerinde bir sakınca yok.
cinsel faaliyetlerini yerine getirmeden önce alabilecekleri bir takım önlemler olabilir. Kullanabilecekleri bir takım ek ürünler olabilir. Bunlarla ilgili stomaterapi hemşirelerinden destek alabilirler. Öneriler olabilir. Onun dışında gebelikle ilgili sormuştunuz ve kalmalarında herhangi bir sakınca yoksa, tıbbi açıdan herhangi bir engel yoksa gebe kalabilirler. Sadece gebelik planı olan hastaların daha öncesinde stoma hemşireleriyle ve cerrahlarıyla konuşmalarını öneriyoruz. Gebe kaldıklarında stomanın yeri değişecektir. Fıtık riski olacaktır karın içi basıncı arttığı için. Bakım ile ilgili sadece birazcık daha özellikle davranmak gerekiyor. Bazı önlemlerle bu riskler en aza indirilebilir. Kesinlikle. Hastalarımızdan şu soru da çok gelir. İbadet yapmama engel mi? Stomalı olmam. Bu konuda görüşleriniz nelerdir? Kişilerin kendilerini kirli hissetmelerine gerek yok aslında. İbadette de temel olarak öncesinde yapılması gereken şey temizliğe dikkat etmek. Diyanetin ve diğer dini kuruluşların bir takım bununla ilgili açıklamaları var. Önerileri de var. Abdestlerini namaz öncesi hemen almaları, torbalarını boşaltmaları. Yani benim bildiğim Diyanet şunu öneriyor. Stomalı olan bireylerin ibadet yapmasında, abdest almasında, namaz Herhangi bir kılmasında engel herhangi bir sakınca olmadığını da resmi sitesinde de bildirmiş diye biliyorum. Evet, kolostomilerde oruç tutma ile ilgili de herhangi bir sakınca yok ama ileostomilerde şöyle olabilir. Biraz sıvı alımı önemli olduğu için sıvı alımını doğru yöneterek belki de bunu yapmak gerekiyor. Bireye göre, kişiye göre daha doğrusu bunu değerlendirip ona göre öneri yapılabilir. Çok teşekkür ederim Ebru Hanım. Ebru Hanım aynı zamanda stoma terapi hemşiremiz. Bugün bu videoda stomalar hakkında konuştuk. Bazı hastalarımız stoma açılması konusunda çok ürkmektedir. Ancak tıptaki son gelişmeler, stoma bakımdaki yenilikler nedeniyle bu aslında o kadar da ürkütücü bir durum değildir. Sağlıklı günler dileriz.